Merhaba araştıran insanlar. Sadık dostlarımız olan köpeklere bakış açınızı sonsuza kadar değiştirecek bir videoyla sizlerle beraberiz. Toplumda bazı şeyleri görüp hissedebilen kişiler psişik ya da medyum olarak adlandırılır ve farklı bir sınıfa koyulurlar. İnsanlar arasında çok nadir olan bu durum, bilim adamları tarafından halen araştırılmakta olsa da gizemini korumaya devam etmektedir. Ancak söz konusu köpekler olduğunda durum tamamen değişmektedir. Köpekler depremi hisseder, köpekler cinleri görebilir gibi nice halk söylencesini eminim ki duymuşsunuzdur. Ezan okunduğunda kaçışan cin ve ifritleri görüp ulumalarının sebebi de budur. Aslına bakarsanız bu söylenceler köpeklerin yeteneklerinin sadece çok küçük bir parçasını oluşturmaktadır. Köpekler Antik Mısır ve Sümer medeniyetlerinde kutsal sayılırlardı. Özellikle Sümerler'de ustalığa erişmiş her bir büyücü eğitmek için bir köpek edinirdi. Sümer tabletlerinde anlatıldığı şekliyle diğer medeniyetlerin aksine bekçilik, korumak veya avlanmak için değil, tamamen ruhsal boyuttaydı. Tüm köpeklerin doğuştan gelen medyumluk, duru görürlük ve telepat özellikleri vardır. Fakat bunları kullanmayı bilmedikleri için zamanla köredir. Fiziksel olarak da köpeklerin zayıf da olsa ısı algılayabilen kızılötesi bir görüş sistemi mevcuttur. Yine bu yönde eğitim almadıkları için bu yetenekleri körelmektedir. Köpeklerini ruhsal anlamda eğiten Sümer büyücüleri, başka ülkelere giden diğer büyücülerle köpeklerinin telepatik bağları sayesinde bağlantı kurarlardı. Hatta medeniyetin sonlarına doğru Sümer krallarının emriyle telepat köpekler, düşman ülkelerde istihbarat toplamak adına bile kullanılmıştı. Yine bir başka özelliği yakın geleceği hissedebilmeleriydi. Bu durum köpeğin ruhsal eğitim düzeyine göre birkaç saat, birkaç gün, hatta birkaç ay sonra olacak olan doğal olayları haber verebilecek kadar geliştirilebilmekteydi. Sümerler sezona göre ne ekeceklerine, havanın gelecekte nasıl olacağına büyücü köpekleri vasıtasıyla karar veriyorlardı. Tabletlerde anlatılanlara göre köpekler gelecekte olacak olan mevsimsel olayları anlık sanrılar şeklinde görebiliyordu. Büyücüler her hava olayı için farklı şekilde bir taş belirlemişti. Köpek hangi olayı gördüyse gidip o olayın taşını yalıyordu. Böylece olacak olan fırtına, kar, tipi gibi hava olayları önceden belirlenip tarım ona göre şekillendiriliyordu. Sümer büyücüleri köpekleri ayrıca cin, ifrit, şeytan gibi dalga beden varlıklarla iletişim kurma amacıyla da kullanıyorlardı. Köpeğe önceden öğretilen özel taş şekiller vasıtasıyla köpek varlığa sorulan sorunun cevabına denk gelen taşı yalayarak büyücü ile varlık arasındaki iletişim sağlamış oluyordu. İfritler gibi daha kuvvetli varlıklarla anlaşma yapan bazı büyücüler ise ikinci bir yol daha kullanıyordu. Buna göre her ayın 13'ünde yapılan bir kurban ayininden sonra köpek büyücünün isteği doğrultusunda kendisini varlığa teslim ediyor ve varlık köpeğin bedenine girerek büyücü ile iletişime geçiyordu. Bu ritüel ekseriyetle daha önceden yaşayıp ölen insanların sakladığı hazinelerin yerinin köpek bedenine giren varlık tarafından gösterilmesi için yapılıyordu. Tabletlerde birçok büyücünün bu yolla hazineler bulup çok zengin olduğundan bahsedilmiştir. Ayrıca köpeklerin durduk yere verdiği havlama, boş duvara kilitlenerek bakma gibi özel reflekslerle de büyücüler etraflarına bir varlık geldiğini anlayarak görüşme yapmak isterlerse iletişim taşlarını ortaya çıkartıyorlardı. Antik Mısır'da da safkan köpekleri sadece firavunlar ve rahipler besleme hakkına sahipti. Şimdiye değin deşifre edilebilmiş Mısır hiyerogliflerinde de rahipler tarafından köpeklerin bu yeteneklerine sıkça başvurulduğu anlatılmaktadır. Dünyanın enerji çıkış noktalarına irili ufaklı yapılar inşa eden Mısırlılar bu enerji noktalarını köpekler sayesinde bulmuşlardır. Çünkü köpekler pozitif ve negatif enerjiyi algılayabilirler. Hatta enerji dalgalanmalarını, artış ve azalışını dahi rahatlıkla görebilmektedirler. Örneğin halk arasında nazar olarak bilinen şey, bilimsel olarak bir kişinin başka bir kişiye kötü enerjisini aktararak olumsuz yönde etkilemesidir. Bizler nasıl ki gökyüzünde uçan bir uçağı rahat şekilde görebiliyorsak, işte köpekler de bu enerjiyi çok rahat olarak görüp nevisini algılamaktadırlar. Zamanla köpeklerin bu özellikleri unutulmuş olsa da tarihte özellikle Romalılar tarafından fiziksel güçleri için işçi olarak yahut suikastçı olarak köpekler asla önemlerini kaybetmemişlerdir. Kes baştan.
günümüzde de sadakatleri ve koruma içgüdüleriyle bizlere dostluk etmeye devam etmektedirler. YouTube'un yenilenen arayüzünü kullanarak bir uygulama başlattık. Bir videonun yayınlanmasından diğer videonun yayınlanmasına kadar geçen süre zarfında en çok beğeni alan yorumu sabitle seçeneği kullanarak videonun yorumu haline getiriyoruz. Bu bağlamda diğer araştıran insanların da yorumunuzun içeriğine göre sizlere ulaşabilmesi adına Instagram adresinizi yorumunuzun sonuna eklemenizi tavsiye ederim. Kült TV'ye destek olmak için videoyu Facebook, Twitter gibi platformlarda paylaşmayı ve abone olarak araştıran insanlar topluluğuna katılmayı unutmayın. Bir başka videoda daha görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.